Şuraya bak. Kim bilir eski... Of şuraya bak lan. Şurada hasta yatakların hepsi buraya yığılmış. O bowling kafana iniş buldum bak. Ne burası anlamadım ben ya. Almış. İnanılmaz iğrenç bir yağ kokusu. Evet. Burası da ne böyle? Gerçekten inanılmaz. Arkadaşlar şimdi Türkiye'nin en büyük terk edilmiş sanatoryumuna giriyoruz. En büyük hastanesine giriyoruz. Terk edilmiş. Fazla vaktimiz yok. Hızlıca gitmemiz lazım. Dikkat et, dikkat et. Şu an Çok içerideyiz. riskli iş yapıyoruz. Ama videonun başına şunu belirttim. Arkadaşlar hiçbir şeye zarar vermeyeceğiz. Dokunmayacağız. Sadece çekim yapıp gideceğiz. Burada bir sürü böyle binalar var. Her yerde terk edilmiş binalar var. Dünyanın ve Türkiye'nin ve dünyanın en büyük terk edilmiş hastanesi. Çok heyecanlıyım. İçinde morglar var, ameliyathaneler var. Hasta ziyaret odaları var. Çok büyük bir hastane. Şuraya girelim mi? Bence şey yapalım. Kapıdan uzaklaşalım. Evet, evet. Bizi kimse görmemeli. Şurada idare varmış. Şu an Outlast hastanesine benzeyen, oynadığımız oyundaki hastaneye tıpatıp benzeyen, oradaki de bir sanatoryumdu. Burası da bir sanatoryum. Terk edilmiş devasa bir sanatoryuma, çok büyük bir hastaneye giriyoruz. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle yapılan bir hastane. 2005 yılında tamamen kapatılıyor. 1999 yılında depremden etkileniyor. Ama gerçekten çok korkunç, muazzam büyüklükte bir hastane. Dün buraya geldik, gece 2 gibi giremedik. Her yerde köpek vardı. Çok tehlikeli, zaten buraya girmek genelde pek tasvip edilmiyor. Şöyle bir çekeyim şuraya. Her yer orman, her yer orman. İnanılmaz. Çektiğimiz en acayip, en ilginç, en ürpertici videolardan birisi bu olacak sanırım. Ürperticiden kastımız burada yaşanan olaylardan ziyade hastanenin büyüklüğü ve görkemi. Çok ürperiyorum şu an. Of, ben de çok gerginim. Çok gerginim. Evet, gerçekten kalbimiz lıp lıp atıyor. Videoyu başından sonuna kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun arkadaşlar. Ben No Prospect'ten Overlord ve kuzenim Arifan Durmuş ve ben Can Yavuz olarak bugün Heybeliada Sanatoryumuna giriyoruz. Çekebildiğimiz kadar her şeyi çekim ve almaya çalışacağız. İçinde morglar var, terk edilmiş morglar var, ameliyathaneler var. Hastanenin bir sürü odası var ve hala hastanede eşyalar olduğu gibi duruyor. Ama dediğimiz gibi hiçbir şeye dokunmayacağız, zarar vermeyeceğiz, özel belgeleri göstermeyeceğiz, evrakları göstermeyeceğiz. Kimseyi riske atmadan çekimimizi yapıp gideceğiz. O su deposu değil mi? Ve şu an saat akşamın 6'ya çeyrek var gördüğünüz gibi. Hava karmadan çekime başladık. Normalde gece başlıyoruz çekime biliyorsunuz, fakat bu büyük görkemli yapıyı gece görmenizi istemekten ziyade bir de gündüz gözüyle görmenizi istiyoruz. Resmen canlı canlı Outlast hastanesine benzer bir sanatoryuma gittik. Oraya fazla yaklaşmayalım. Bak şu alt taraf direkt deniz. Evet, ama orada insanlar
Burada sesimizi duyup şikayet edebilir. Arifan bizi şikayet etmez. Şuradan Aa, bakalım mı? bakalım. Işık nerede? Burada ufak bir jeneratör var. Uf, köpek falan yoktur değil mi? Çoktan sesimize gelirdi köpek olsaydı. İçeride. Ne var? Işık bende. Ne burası anlamadım ben ya. Al ışık. Şu kapı açılmıyor bu arada çok. Ha, kazan dairesi. Ay. Ne oldu? İğrenç bir yağ kokusu var burada. Hadi hadi. Al. Burası sanırım jeneratör odasıydı. Gel hemen şu yan tarafa gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok ürperiyorum gerçekten. Nova Prospekt tarihindeki en acayip, en ilginç, en riskli videolardan birisi. Çernobil'e benzeyen bir yer burası arkadaşlar. Zaten belli oluyor, baksana şu diken tellere falan bak. Evet. Şuraya bak. Çok korkunç. Bunlar ne? Hastaneyi sanırım ısıtmak için kullanıyorlar. Değil mi? Olabilir, kalorifer kazanları galiba. Evet. Şurada da var. Bakalım içine girip kapısı açık. Gir hadi. Bismillahirrahmanirrahim. İnanılmaz iğrenç bir yağ kokusu. Evet. Asıl hastaneye birazdan gireceğiz. Fakat hastaneye ulaşana kadar bunları çekelim dedik. Yerlere bakalım. Biz de sizinle beraber ilk defa buraya girdik arkadaşlar. Şu an ilk kez sizinle beraber kontrol ediyoruz. Nova Prospect'in özel videosu. Aç aç. Bu ne lan? Açılmıyor. Ama kalorifer petekleri muhtemelen hastaneyi ısıtmak için kullanıyorlardı burayı. Tabii de. Devam edelim. İşte hastane bölümüne geldik Arif. Evet. Soldan devam edelim. Evet, şu binalar üst yukarıda. Arka planda bir ses var fakat o ses bayağı uzaktan geliyor. Dağlardan yapan yankıdan ötürü geliyor. Dibimizde falan değil. Biz kontrol ettik. Bayağı uzaktan gelen bir ses. Artık arabadan mı çalıyor yoksa çevreden insanlar mı şarkı açmış bunu bilmiyoruz. Şu an Heybeliada Senatoryumundayız. Ay şuraya bak. Şuraya bak. Of, Abi şuraya bak. çok ürpertici ya. Gerçekten inanılmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalp nabzım çok yükseldi. İnanılmaz adrenalin pompalıyorum. Nova Prospect'in özel videosuyla. Oğlum çok şehvetli duruyor ya. Bir zamanlar şu odunu elime alacağım. Al. Hayvanlara zarar vermek istediğimizden dolayı değil ama kendimizi korumamız lazım bir şey olursa. Bir zamanlar burada birçok ünlü isim, birçok ünlü edebiyatçı ve şair tedavi görmüş. Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle yapılmış. Koskocaman devasa büyüklükte bir sanatoryum. Göğüs hastalıkları, ciğer hastalıkları, sonra kalp hastalıkları için kurulan bir hastane, sanatoryum. 2005 yılında tamamen kapatılıyor. 1999 depreminden de etkilenmiş. Fakat fazla zarar görmemiş. O yüzden 1999'dan 2005 yılına kadar devam etmiş. Of.
Burada ışığa gerek olacak ama. Hazır mısın? Şey tutmak ister misin? Yok kalsın şu an sende ya. Bismillahirrahmanirrahim. Of şuraya bak, şuraya bak. Aa, ışık tut. Işık. Girelim mi? Bence üst katlara çıkalım ya. Gel diğerleri çeksen yeterli. Çektim. Bak şurası çökmüş zaten pencere. Evet. Oraya basma. Atlaman lazım oradan. Göçük burası. Gece görüşü açık. Aç. Gece görüşü aç. Hadi. Arif, şuraya bak. Abi çok ürperiyorum. Aklım her adımda ürperiyorum. Resmen Outlast'ın geçtiği hastaneye de benziyor. İlk odaya bakalım mı? Bak yerden hala şeyler duruyor. Solunum hiç yok. Ne bu? Ne olduğu hakkında Serum borusu. sağlıklı ilgilenenler yorum yazabilir. Sağlıkçılar falan. Şu dışarıya baksana be. Doğa ele geçirmiş burayı. Evet, tıpkı Çernobil gibi. Bakımsızlık yüzünden bu şekilde doğayla geçirmiş. Abi çok heyecanlıyım ya. Burada bir özel oda varmış. Bir ses duydum. Ben bastım. Cama bastım öyle. Bismillah. Boş bir hasta olmasın. Benim telefonu çalışacağım. Bir dakika. Artık şuraya bak. Tamamen terk edilmiş. Devasa bir hastane. Bak buradan o Bodrum katına iniş buldum bak. Çok ürpertici değil mi? Evet. Devam edelim. Burası sanırım tabelasını sökmüşler ama ameliyathaneye çok benziyor. Değil mi? Duvarlar çünkü fayans. Fayans ve şu ışıklara baksana. Evet. Tamamen çökmüş. Laboratuvar gibi de kullanılıyor olabilir. Çünkü burada raflar var. Ameliyat olarak da kullanılmış olabilir. İnanılmaz ürpertici. Fakat şu anki hali ürpertici. Eski halinde gayet güzel, çok kaliteli bir hastaneymiş. Çok gelişmiş, modern bir hastaneymiş. 2005 yılına kadar da tedavi etmiş hastaları. Şu anki hali çok ürpertici ama. Üst katlar sence sağlam mıdır? Bilmiyorum ama yani çıkalım. Eğer Şimdi yavaş yavaş. sıkıntı olmuş olsaydı çoktan yıkılmış olurdu. Yavaş basalım da yere. Merdivenler sağlam gözüküyor ama. Bak ilk gördüğümüz kaloriferler vardı ya, yağ kopuyor dediğimiz yer. İşte bunlar kalorifer boruları. Hastaneye ısıtılması için kullanılıyor. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Of şuraya bak lan. Çok korkunç. Çok ürpertici. Attığım her adımda içim ürperiyor. Manzarayı çek. Şurada da raflar var. Bak direkt deniz alt tarafımız. Evet. Hastanenin daha morg bölümü falan var. Ameliyathane bölümü var. Onları bulmaya çalışacağız. Bakalım. Buralar boş. Hızlı dolu yerlere bakmaya çalışıyoruz. Ve havada kararıyor yavaş yavaş. Şu an çok ürperiyoruz Arifan'la beraber. Sağ tarafa gidelim. Bak çok karanlık bir yer. Yavaş yavaş şu kapıları açıyorum. Sadece hızlı bir göz atalım. Boş.
Tuvalet bura. Devam edelim. Burada hasta yatakların hepsi buraya yığılmış. Bir sürü hasta yatağı var. Ve içeride eskilikten ötürü çok fena bir koku var. Şu an gerçekten hastaların burada hissettiği şeyleri hissediyorum ben de. Sanki bir umut, hastalar buradayken hep umutla buraya giren pire gibi çıkıyormuş. Burada çalışan son işçi bekçi olarak kalmış. Fakat onun söylemesine göre buraya giren bütün hastalar hemen iyileşip pire gibi çıkıyormuş. Hastane muhteşem bir tedavi yöntemi uyguluyormuş. Oo. Asansör. Abi şuraya bak Arif. Bir dakika dur. Devam edelim. Hadi. Oh, korkunçluğa bak. Bütün duvarlarda boyalar söküldüğü için grafiti yazısı gibi duruyorlar. Şu perdeler de çok korkunç duruyor. Evet. Aa, burası ne yaşıyor lan? Aslında bak şu an biz üst katta olmamıza rağmen bak bahçeye açılıyor yine. Biz aslında üst kata çıktık fakat hala bahçe. Evet. Aa, burada eski bir poliklinik defteri var. Ama isim yazmıyor, çekebilirsin. Hastanın soyadı, aile adı, babasının adı, tedavi yöntemi, teşhisi falan var. Doktor ismi falan yazıyor. Ama şu an hepsi boş. Zaten isim yazsaydı göstermez, özel belgeleri göstermeyiz. Şurada var. Orada yazıyor galiba isim. Evet, göstermeyelim o yüzden. Her yerde terk edilmiş böyle eski püskü eşyalar var. Dolaplar, kullanılmayan eşyalar var. Gel şuradan çıkalım üst kata. Üst kata mı çıkalım? Evet. Üst kata daha bakıp, hızlıca bir üst kata daha bakıp tamamen çıkalım buradan. Burada fazla bir şey yok, diğer yerlere bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç dakika oldu? 17. Ama bina sağlam, niye sağlam biliyor musun? Çernobil'deki, gerçi Çernobil'deki binalar buraya kıyaslamayız. Burası Atatürk'ün emriyle yapılıyor. Daha eski bir bina. Çernobil'deki binalardan daha eski. Çünkü Pripyat 1970'lerde kuruluyor. Burası 1920 ila 30 yıllar arasında kuruluyor. Tam hatırlamıyorum. Birazdan hikaye hatırlasını anlatacağım. Burası kapıya bakıyorsa ışık tutma o tarafa. Şurada eski dosyalar, masa falan var. Burada kimdir kimler tedavi gördü. Hasta numaraları var yine. Düşünceler. İsimleri okumayacağım fakat teşhisleri okuyacağım size. Ne teşhisler konmuş. Solunum yolu, solunum yolu. Solunum yolu. Hepsi neredeyse aynı ve çoğunu anlamıyorum. Sağayan bir şeyler. Aa baksana. Evet, yerde de gördüm, çektim. Şu ismi çekmeden şu şeylerin notları okuyabilirsin. Bu şekilde. Öğrencilere bilgi vermek için sanırım.
Bakalım. Burası da ne böyle? Abi şu manzaraya bak. İnanılmaz. Hadi gel. Çıkalım mı buradan? Bu binadan diğer binalara bakalım mı? Bakarız. Şuraya bir gidelim. Bir de ben şu son tarafı merak ediyorum. Orada değişik bir kapı görmüştüm. Kalbim o kadar hızlı atıyor ki. Şu an inanılmaz bir video çekiyoruz. Gerçekten çektiğimiz en tuhaf videolardan birisi. Bildiğiniz gibi daha önce Çernobil'de hastaneye girmiştik. Rusya'dan kalmış, terk edilmiş hastaneye. Fakat burası bizim ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti'nde terk edilmiş çok büyük bir hastane. Daha doğrusu Türkiye'nin en büyük terk edilmiş hastanesi. Hatta senatoryum direkt. O Ne oldu? ses yankılanma. Şurada. Of. Şu karanlığa bak be. Burası iyice korkunç olmaya başladı. Hava gitgide kararıyor. Burası ne lan? Nereye gidiyor? Bir anlamadım ki ben de. Çok büyük bu hastane. Şuraya bak ya, çok güzel. Bütün odalar aynı olduğu için hızlı koyup sonra bakacağız. Aa, burada da bir merdiven var, üst kata çıkıyor. Oo, bu ne lan? Şuraya bak. Oğlum burası neymiş? Bak. Öf. Buna bana hiç güven vermedi. Çıkalım buradan hadi. Hadi ya. Birazdan. Bak şuradan bir üst kat var. Bence üst kata çıkmaya gerek yok. Diğer binalara bakalım. Hepsi çünkü birbirinin aynısı. Bakalım. Morglar falan var. Oradan mı ineceğiz? Burada inmeyelim ya. Baksana çok harabe olmuş. Değil mi? Çökebilir, evet. Çökebilir. Buradan gidelim. Birazdan hikaye anlatacağım size buradan çıktığımızda. Ama artık daha sessiz olmalıyız çünkü hava karardı. Etrafta yaktığımız ışığı görebilirler. O yüzden sessiz sedasız her yeri incelemeye çalışacağız. Buradan mı inmiş? Yok, buradan. Orada inmeyelim. Orası kim dinlemeydi. Allah sen yapma. Ben yaptım ya. Biz nereden geldik? Heh, buradan. Gidelim hadi. Arif. Heh. İstersen burada kaydı kes. Çünkü dışarı çıkacağız bir şey yok. Diğer binalara yaklaşırken kayda gireriz. İnsanlara boşuna izlemesin aynı yolu. Arkadaşlar şu an arkamızda su deposu var. Hastanenin ilk yapılan bölümü var. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi hastanenin ilk yapılan bölümünün önüne gideceğiz. Bakalım ne var. Sonra morgu bulmaya çalışacağız. Şu binaları yeni keşfettik. Bu arada hastane çok büyük olduğu için sürekli bina keşfediyoruz. Bakalım o binaya da girebiliriz. Hadi Erkan.
Araba sesi mi? Bismillahirrahmanirrahim. Of, şuraya bak. Çok ürper. Bismillahirrahmanirrahim. Burası galiba yemekhaneymiş, değil mi? Galiba. Evet, tamamen yıkılmış, betonları görüyorsunuz. Bu arada bu bina hiç güvenli değil. Evet, o tavan falan tamamen... Sesi duydun mu? Duydum. Dur. Ne bu ses? Dur, bir üst katta biri var galiba. Dur. Yemin ederim üst katta biri var. Tak yürüyor. Dur. Ya da bayrak var, bayrak Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Abi olduğumuz binanın camları falan kırık ya. Belki bunun çok geyiği olacak ama rüzgar da olabilir yani. Rüzgardandır yani, ben birinin olacağını düşünmüyorum. Her şey olur. Çıkayım mı yavaş yavaş? Ay, pek güvenli değil. Selamünaleyküm. Vallahi ben duyuyorum. Allah çarpsın, yeminle var. Ya bayraktan geliyor. Bir dakika, çok korkuyorum şu an. Bismillah. Selamünaleyküm. Bari çok çıkma bak, sağlam değil. Kanka dur. Vallahi ses var can. Ses var. Birkaç adım at, çek, hemen dön. Korkuyorum oğlum. Korkuyorum. Konuşma sesim lan. Vallahi biri yürüyor ama. Tek çıkamam ben oraya. Ben çıkmam. Peşinden gel bence. Hiç sağlam değil, ikimizi tartmaz. Tüylerim diken diken oldu, yemin ediyorum sana. Birisi var, bence bizim sesimizi duydu, konuşmuyor. Selamünaleyküm. Kimse var mı? Abi polis falan değiliz. Kimse yok. Dur. Ulan duyuyorum şu an, bir şey yürüyor orada. Su sesi de olabilir abi bu. Evet. Çıkıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Buralar çok korkunç can. Nasıl? Çok korkunç, şu an tüylerim diken diken. Gelin mi? Dur. Ses şuradan geliyor. Baksana hızlıca. Ben kork, gel. 10 tartmaz ikimize. Tartar ya. Çok çatlak Arif. Duvarları çekmedim galiba. Dur. Ah. Of, tamam buldum sesi. Oh, gel. Su. Abi ya. Çok gerildim ya. Of, Allah'ım ya. Arkadaşlar diyorsunuz ya, biz her şeyi paranormal diye yorumluyoruz. Öyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi sadece su damlamasıymış. Fakat gerçekten alt kattan duyduğumuzda birisi yürüyormuş gibi bir izlenim yarattı bizde. İnelim buradan. Hiç sağlam değil. Hadi. Hiç sağlam değil. Peki su ne alaka? Su ne? Su deposundan geliyor galiba. Devam et. Bu ne lan? O ne lan? Morg. Aa, Ne bu? dondurucusu falan var. Morg lan galiba. Yo. Yo, ne bu? Dondurucu. Ama bak şurada ayar falan var. Kapısana çelik şey. Şuraya bak. Bunun kalınlığına bakın. Bu neymiş ya? Bilmiyorum. Hadi tamam, çıkalım şuradan. Şu an Outlast hastanesindeymiş gibi hissediyorum kendimi. Yavaş açıyor.
basınca tavandan bir şey çöküyor. Şurası ne? Yandık abi. Ama merdiven boşluğu var sadece. Nasıl yani? Yok yani. Ne saçma bir yermiş. Bir sesi dinleyelim. Git ya, devam et, bir şey olmaz. Konuşma sesleri geliyor. Gel gel şuradan Bakmaya gerek yok. dur. Kuşmuş ya. Birisi ısı götürüyor sandım. Şuradan inelim, bak yan tarafta bir merdiven var. Herkes güzel bir yer bulacak, yere gireriz. Veya herhangi bir Bence olay şu an kesmeyeyim ya, baksana şuraya. Bu ne lan? Aa, sedye var. Giriş vardır buraya. Buldun mu? Aynen, sedyeler var. Dolaplar var, zaten her şey olduğu gibi, eski gördüğünüz gibi. Sandalye. Bu ne? Demir trafo galiba. Çıkalım burada, pek kayda değer bir şey yok. Ben morgu merak ediyorum abi. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz. Şimdi şu tarafa girip şu hastanenin size kısa bir hikayesini anlatmak istiyoruz. Bu binaya girmeye gerek var mı? Şu ne? Tahliye kanalizasyon borusu galiba. Şuna bak. Şuraya baksana. Ve şurada su var bak. Bu ne lan? Oo. Şuraya bak. Bunlar ne? Bunlar sunucu galiba. Bilgisayar sistemleri için hastanenin bilgisayar sisteminde böyle sunucu olarak kullanıyorlar arkadaşlar veri aktarım için. Onun dışında ampermetre yazıyor. Elektrik voltajını yükseltmek için jeneratör kontrolü falan sanırım burası. Aynen işletim odası burası. Burada kanalizasyon, hiçbirine dokunmayalım, zarar vermeyelim. Bunlar su hortumları falan sanırım. Boşluğu da bura. Hadi bitirelim, oradan orada devam ederiz. Tamam. Yine su damlıyor Arifan. Bak. Dur be. Duyuyorsun değil mi? Evet. Bu ne bu? Yine hastanenin kazan dairesi falan. Boru sistemleri. Şimdi morgu bulmaya çalışıyoruz. Aa, kapı burada. Şurada bir yapı var. Ağaç yıkılmış. Ağaç çökmüş. Şu tarafa bakalım mı? Ama hepsi bak. Dosya diyor. Dosyaya gider diyor. Morg nerede? Dosya ne acaba? Ya evraklar falan, hasta evrakları. Maaş bilgileri falan yani. Bura Morg olabilir mi? olabilir mi? Bakalım mı? Laboratuvar bölümü sana burada. Şuradan bak, laboratuvar bölümü sana. Bak aynen dosya bölümü. Her yerde dosya var. Aa bak. Aa, Röntgen. ama arkasından flash tutsana onu. Görüyor musun? Evet. Biraz da uzaktan. Aynen. Aynen. Bir sürü var. Röntgen filmleri.
Kaburga filmi falan çekmişler. Oha oğlum şuraya bak. Büyük ihtimal aynı görüntü. Ben bakayım. Oha. Yuh, çok fena değil mi? Neymiş lan bura? Şuraya bak, burada da bir sürü çuval dosya var. Üst kata çıkış var. Gerek yok, zaten bu binaya girmiştik ya. Ne bileyim. Dede gel şurada hikaye anlatayım. Tamam. Önce insanlar hikayeyi merak ediyor. Tamam. Şimdi videoyu buraya kadar izlediniz. Videoyu buraya kadar izleyenler yorumlarda belirtsin arkadaşlar. Sizler hastanenin hikayesini duymaya nail olan kişilersiniz. Bakalım kaç kişi hastanenin hikayesini bizden şu an dinliyor. Türkiye'nin ilk verem hastanesi olan Heybeliada Sanatoryumu çürümeye terk edildi. 1924 yılında Atatürk'ün emriyle kurulan ve 81 yıl boyunca hizmet veren tarihi Heybeliada Sanatoryumu kaderine terk edilmiş durumda. 224 dönüm arazinin içinde bulunan Rumlar döneminden kalan tarihi bina ağaçlarla çevrilmiş, tepenin tam ortasında harabe halde duruyor. Türkiye'nin ilk verem hastanesi olan sanatoryum 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Heybeliada'nın Çam Limanı mevkiinde 16 yataklı olarak açıldı. İnce hastalık denen veremli hastaları tedavi amacıyla kurulan hastane, temiz havası, binayı çevreleyen çam ağaçları, özel doktor ve hemşireleri ile kısa sürede veremliler için şifa yeri oldu. 1940'lı yıllarda idare ve hemşireler için ayrı binalar inşa edilerek hastanenin imkanları genişletildi. Sanatoryumun temiz havası ve güçlü beslenme dönemin en iyi tedavi şekli oldu. Yıllarca veremin en iyi tedavi edildiği merkez olan sanatoryum ilk darbeyi 1980 yılında aldı. Bir darbede 17 Ağustos 1999 tarihindeki depremle geldi. Sanatoryumun binaları hasar gördü. Duvarlarda oluşan büyük çatlaklar, yıkılan bazı kısımlar ve dökülen sıvalar hastalar için risk oluşturuyordu. Hastalar bir süre binalara giremedi. Binaların bir kısmı faaliyete geçti, bazıları da restore edildi. Hasta sayısının azalması ve adaya ulaşım zorluğu dikkate alınarak 2005 yılında kapatıldı. O gün bugündür hastane ve çevresine giriş çıkışlar tamamen kapatılmış ve yasak. Ve arkadaşlar, hastanenin hikayesi bu şekilde. Arif Han'la biz çok geriliyoruz şu an çünkü etrafta birçok köpek var. Köpekleri geçtim, buraya girilmesi normalde çok tasvip edilmiyor. Hemen morgun bulup devam edeceğiz. Şu an ışığımız zaten hastanın içinde, etrafta pek insan görmüyor ama bazı yerlerde ışığımız uzaktan bile görülebiliyor. Bu da çok dikkat çekici olur çünkü hastane Heybeliada'nın tam tepesinde bulunuyor. Evet, nerede ya? Şu ağaca bak. Flash açayım. Of. Burada ben var ya, hayatta tek başıma duramam. Kimse duramaz. Biz izleyen Yani, kimse duramaz. ben de duramam. Gece bu saatte. Şurada yatak var. Şurada bak bir merdiven falan var. Oğlum bu morg neredeymiş ya? Bence o tarafta değildir. Morg. Aşağı taraftadır. Çünkü o merdiven hastaneye ilk çıktığımızda görmüştük onu. Evet. Ağaç yıkılmış şurada ya. Kaybitil burada. Morg'un orada devam ederiz. Veya farklı bir yapı bulduğumuzda. Bismillahirrahmanirrahim. Burada ağaç yokmuş. Buradan mı gidelim, şuradan mı? Şuradan gidelim ya. Arkadaşlar bir de yaklaşık 1 saattir boş boş duruyoruz. Çünkü dediğimiz gibi Heybeliada'dayız, tepedeyiz. Arkamızda deniz var. Dalga sesleri duyuluyor mu bilmiyorum.
sanırım birisi buraya doğru bir ışık tuttu. Biz ışığın bize tutulduğunu fark ettik. En azından öyle düşünüyoruz. Bu yüzden ışığı kapattık, kaydı durdurduk ve uzaklaşmalarını bekledik. Kim ve ne maksatta tuttuğunu bilmiyoruz. Belki bizi hırsız falan sanmışlardır ama emin olun buradan hiçbir şey çalmıyoruz, hiçbir şeye zarar vermiyoruz. Hiçbir evrağı göstermiyoruz. Sadece ortalığın sessizleşmesini bekledik. Şu an kayda devam ediyoruz. Ve ortam inanılmaz gergin, inanılmaz korkutucu bir hal almaya başladı. Zaten ağaçlar falan da yıkılmış burada. Arif, sağdan mı soldan geriye doğru mu? Gidelim şuradan ya. Nereden? Çünkü orası zaten az önceki yer. Ağacın düştüğü yer. Ağaç yolu kapatmış dedik ya. Evet. Orada yeni bir bina keşfetmiştik. Oranın içine girelim mi? Girdik ya o binaya. Alt katına girdik ama. Oha. Orada Türk bayrağı var. Ben yeni mi görüyorum? Evet, Türk bayrağı. Yoktu sanki değil mi? Işıkla beraber belli oldu. Olabilir. Yalnız arkadaşlar şu an inanılmaz ürpertici bir ortam. Çernobil'den sonra girdiğimiz en büyük terk edilmiş yapılardan birisi bu. Sonra gemiye girdik geçen hafta biliyorsunuz. Türkiye'nin en büyük korku ve araştırma kanalı olarak böyle ilginç yerleri ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bakalım sıradaki hedefimiz neresi? Bizle beraber siz de bize eşlik ediyorsunuz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bizimle beraber bütün seferlerimize siz de katılın. Burası bir şeyin çatısı mı? Bu kadar düz olması beni şaşırttı çünkü. Acaba morg ve morgun çatısı mı? Bilmiyorum ki ya. Abi morg olsa buradan falan bir geçiş olurdu. Neyse. Morga bu kadar takılmaya gerek yok. Sadece bulursak çekeriz dedik. Ama hastane çok büyük. Zamanımız kısıtlı. Ve bulmaya çalışıyoruz sizin için. Bulamasak bile zaten birçok farklı yapıya ziyaret ettik. Burayı çekmiş miydik? Çektik. Trafo şeyin kazanların olduğu yer. Tamam, harika. Şimdi Sorsak mı arayıp mı? Nerede konuyor? Aslında tarif ettiler biz ama karanlıkta hiçbir yeri göremiyoruz doğru düzgün. Bak yine geldik, ne kadar ürpertici ya. Bir zamanlar buralar full ışık, aydınlık ve güllük güllük sandıktı. Dediğiniz gibi Atatürk'ün emriyle yaptırılmış burası. Çok iyi bir hastaneydi fakat şu an sanki bir korku Bir suyu filmi açtım. gibi, lanetli gibi duruyor. Nereden? Biz buradan gittik, hastaneye çıktık değil mi? evet. Bence biraz da su deposunun oraları araştıralım. Buraya nasıl gidebiliriz? Şu ileriden sağdan bir yerden çıkacağız. Hadi bitir, oraya gidince devam edelim. Kayda girelim mi? Evet. Burası ne lan? Burayı da yeni keşfettik arkadaşlar, bu yapıyı. Hastanenin hangi bölümü ve ne olduğunu bilmiyoruz. Ama kalp atışlarım o kadar çok hızlandı ki gerçekten çok ürpertiyor bize. Çok korkunç. Of. Kim bilir, eskiden çok güzel bir yapıydı ama şu anki hali çok korkutucu. Gel gidelim buraya bakalım. Bak. Heybeliada Senatoryumu. Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Burası ilk hastane binasıymış. Evet. İlk hastane binası burasıymış. Şuraya bak. Yıkılmış lan. Merdivenler, üst kata çıkamayız.
Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bak. Tarihi çekme yap, ben sana söyleyeceğim tarihi. 1982. 1982 arkadaşlar. Tümörlük kumaş. Tamörlük kumaş. Tam okuyamıyorum yazıyı. Doktorların yazısı birazcık farklı oluyor biliyorsunuz. O kadar çok hasta var ki giriş çıkış yapan. Nereden alındı kahvaltı var? Bu ne lan? Abi, hamile yıkılmış, yanmış ve kül olmuş birçoğu, görüyor musun? Evet. Yanmış hepsi. Bir tarih burada kaybolmuş resmen. Zaten her yer karartı ve siyahlık. Tavanlar. Abi baksana. Bak rüzgar yerdeki sayfaları nasıl hareket ettiriyor bak. Görüyorsun değil mi? Aynı anda birçok Evet, sayfa evet. hareket ediyor. Ve bu beni farklı seslermiş gibi algılamama neden oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Burada yine birçok evrak var, eski evraklar. Şöyle birçoğu dosyalanmış fakat taşınmamış. 1969 diyor. 1969 yılı. Bu ne lan? Oğlum burası. Boş duvarmış be ben. Of. Ödüm koptu değil mi? Evet. Benim nasıl bir yer burada? Ne kadar yüksek tavan. Asıl burası senin yüksek demen gereken yer. Çok ürpertici be. Arif. Evet. Abi benim tansiyonum yükseldi ha, ben sana söyleyeyim. Kalp atışlarımız çok hızlandı. Çatıda bir şey var. Dur. Duyuyorsun değil mi? Evet. Ne var lan çatıda? Ne oluyor lan? Hayvan falan mı lan? Tansiyonum yükseldi. Benim de. Harbi bir şey var. Ne oluyor lan? Aha işte bak burası şey. Demiştim ya şuradan mı inelim acaba diye. Sen de demiştin göçük duruyor bura. Bilmiyorum. Bura oraya işte ilk girdiğimiz Bu yer. oraya başladı. Evet. Her yer birbiriyle bağlantılı. Hiçbir yerde tabela yok. Tabelalara bakıp nereye olduğunu anlayamıyoruz yani. Oda diyor, oda 1. Bir numara oda. Bomboş. Oh. Oh. Bismillah. Oğlum alkat var lan. Alem geldiğimiz yer sanırım. Şuraya bakalım. Şu an çıkalım buradan bence. Bura ilk girdiğimiz yer. Evet. Her oda birbiri aynı. Buraya bakmaya gerek yok. Nereden geldik? Buradan Evet. Evet. Sağ. Abi kafam karıştı ya. Bak bak ses içeri sesler bir daha çıkacak. Bak şuraya gelelim. Dur. Dur. Islık çaldıkça farklılaşıyor değil mi? Hah! Gördüm, yemin ederim gördüm Can. Neydi? Beyaz bir şeydi şuradan geçti. Vallahi billahi gördüm.
Aa, Neymiş? yine bir karartı gördüm, dur. Yakalayacağım şimdi onu. Çıkalım. Çık. Arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük terk edilmiş hastanesi, hastaneden de büyük sanatoryumu sizin için bugün geldik. 2 gündür burayı çekmeye çalışıyoruz. Girebildiğimiz her yere girdik, her yeri kayıt altına almaya çalıştık. Sizle beraber ilk kez biz de girdik ve çat etti bir şey. Duydum. Ve burası tarihin izlerini taşıyor. Birçok hasta burada tedavi gördü. Birçok ünlü isim, edebiyat yazarı veya başka bilim insanlar burada tedavi gördü. Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle yaptırıldı. 2005 yılında kapatıldı. 1999 depreminde bile ayakta kaldı. Bu arada depremde vefat eden, tanrıda olanlara Allah başsağlığı diliyorum. Hepsi mekanı cennet olsun. Can, şunlar ne? Hangileri? Test sonuçları falan sanırım. Aa, bunlar mı? Evet. Bunlar Tıpa mı, ne o? tıpa gibi bunlar. Mantar sanırım burası laboratuvar bölümüymüş ve bomboş içerisi şu an. Bunlar da tıpa. Evet. Deney şeyleri için falan sanırım. O örnekler için. Şu tarafa bakalım. Burada 00 yazıyor ama ne? Tuvalet falan yazıyor aslında. Evet, tuvalet banyo. Burası yıkılmış. Çık biraz çekeyim orayı. Dikkatli ol, var üstten çek. Oha, şu tavanın üst kat yıkılmış bildiğin. Çok riskli yerdeyiz şu an Can. Çok riskli yerdeyiz. Gelelim. Şu tarafa bakalım mı? Hiçbir şey yok. Aşağı bir merdiven iniyor. Sanırım diğer hastane bağlantısına iniyor. Evet. Her yer birbiriyle bağlantılı. Önemsiz. Yok, evet. Yapı falan var mı? Yok. Nova Prospect'ten bugünlük bu kadar. Bugün Heybeliada Sanatoryumu'na girdik. Türkiye'nin en büyük terk edilmiş hastanesi olan bu sanatoryumda bütün her yeri araştırdık. Her yere baktık ve ne var ne yok iyice inceledik. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bütün video boyunca gözden kaçırdığımız detaylar olabilir. İşte devreye burada siz giriyorsunuz. Henüz kanala abone değilseniz abone olmayı ve önümüzdeki hafta gelecek efsanevi videoyu beklemeyi unutmayın. Instagram üzerinden bizi takip ederek en son gelişmelerden haberdar olabilir. YouTube kanal bildirimlerini açarak videoyu ilk izleyen siz olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.